Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok değişik yeşil zeytinli poğaça tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Poğaçanın hamuru için yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir paket instans maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyip şöyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtanın beyazını hamurun içerisine, sarılarını da daha sonra poğaçaların yüzüne sürmek için ayırıyorum. Yumurtanın ardından bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrar biraz karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave ediyorum. Evet, öncelikle biraz un ekledikten sonra eklediğim unun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve tekrar spatula ile hamuru şöyle biraz toparlayana kadar karıştırıyorum. Özellikle mayalı hamurlarda tuzu daha sonradan unun içerisine katmamız mayamızın daha çabuk aktifleşmesini sağlayacaktır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hamuru spatula ile biraz toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 7 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra masanın üzerinde de yaklaşık 1-2 dakika yoğurup tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada poğaçaların içerisine kullanacağım yeşil zeytinleri hazırlıyorum. Evet, yaklaşık burada 2 su bardağı kadar çekirdekleri çıkartılmış kırma yeşil zeytin. Öncelikle suyunu şöyle biraz hafiften sıkıyorum ve küçük küçük doğramaya başlıyorum. Bilmeyenler için söylüyorum. Biz bu yeşil zeytinleri zeytin zamanında daha siyahlaşmadan önce toplarız ve kırıp ister çekirdeklerini çıkartıp isterseniz de çekirdekli bir şekilde bir bidonun içerisine alırız. Bidona aldığımız yeşil zeytinleri tüketmek istediğimizde suyunu günlük bir şekilde tatlanana kadar değiştiririz. Ve tatlanan zeytinleri kahvaltılarda, ekmek yaparken ekmeğin yanında gerçekten çok lezzetli oluyor sıcak ekmekle. Bu şekilde tüketiriz. Yeşil zeytinin biz gözlemesini de çok sık yaparız. Bizim burada semsek denir. Yeşil zeytinli semsek. Gerçekten o da çok lezzetli oluyor. Evet, ben de bu arada bütün yeşil zeytinleri küçük küçük doğradıktan sonra üzerine bir adet orta boy küçük küçük doğradığım kuru soğan ekledim ve yarım demet maydanozu da aynı şekilde küçük küçük ince ince kıydıktan sonra üzerine ekliyorum. Ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da tuzu ekleyip şöyle bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Evet, poğaçamızın iç malzemesi de bu şekilde hazır. Bu arada 1 saat kadar mayalanması için beklettiğim hamur istediğim kıvama gelmiş. Öncelikle kasenin içerisinde havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerine de biraz toparladıktan sonra 6 eşit beziye bölüyorum.
Altı eşit beze yaptığım hamurları hiç bekleme yapmadan merdane yardımı ile dikdörtgen olacak bir şekilde açıyorum. Ben açarken merdane kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz sadece parmaklarınızın ucunu kullanarak ve ya da oklava kullanarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için merdane, oklava kullanmadan da rahatlıkla açabilirsiniz. Dikdörtgen bir şekilde açtığım hamuru öncelikle 3 eşit parçaya bölüyorum ve daha sonra kestiğim parçaların bir ucundan kesikler açıyorum. Aynı işlemi bir bıçak yardımı ile de yapabilirsiniz. Ve daha sonra kesik açmadığım kısmına iç harcından yerleştiriyorum ve çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum ve rulo yaptıktan sonra gül böreği şeklinde sarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımızın şekli gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben bugün poğaçaları yeşil zeytinli yaptım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ama tabii ki de sizler isterseniz siyah zeytinle, peynirle, patatesli istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Sizi izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için gerçekten destekleriniz benim için çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bütün poğaçaları aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum ve daha sonra üzerini kapatıp yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Gerçekten tepsi mayası açmalarda, poğaçalarda çok önemli. Mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 20 dakika tepsi mayası yaptığım poğaçaların üzerini açıyorum ve ayırdığım yumurta sarılarını sürüyorum. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürerken fırçayı bastırmadan sürelim. Aksi takdirde mayası sönebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yumurta sarısını da sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 25 dakikada fansız bir şekilde istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Tabii ki de bu süre benim fırınım için geçerli. Sizler fırınınızın ısısına göre dakikayı ayarlayabilirsiniz. Evet, dediğim gibi eğer çocuklarınız yeşil zeytin tüketmiyorsa aynı hamurdan, aynı şekilden istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Bu poğaçaları soğuduktan sonra derin dondurucuya atın ve istediğiniz zaman çıkartıp fırın tepsisinin içerisine dizin ve 15 dakika fırının içerisinde pişirin. Gerçekten lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.
Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.